Merhabalar, herkese günaydınlar. Bugün Japonya'dayız. Japonya'da dil okulu hakkında sizlere bir video hazırlayacağım. Başvuru sürecini hakkında neler yapılması gerek vesaire onlara tek tek konu alıp inceleyeceğiz. Şu an ilk etapta Japonya'nın sizin için doğru bir ülke olup olmadığını öğrenmek gerek. Birçok yanını araştırmak, olumlu olumsuz yanlarını YouTube'da, Google'da birçok form var. Bu formlardan okuyarak araştırmalısınız. Çünkü buraya gelen Türkler veya başka ülkenin vatandaşları çabuk adapte olamıyor. Çünkü burada çok nasıl diyeyim sizlere, hızlı bir hayat var. Bu hayata ayak uyduramıyorlar. Tekrardan ülkelerine dönmek zorunda kalıyorlar. Ekstra bir de burada arkadaş bulamadığınız için çok yalnız kalıyorsunuz. Bu sebepten dolayı bırakıp giden çok fazla insan tanıyorum, biliyorum veya duyuyorum. O yüzden ilk etapta Japonya'yı tam anlamıyla araştırdıktan sonra bana göre bir ülke dediğiniz zaman doğal olarak bu videoları araştırıp izlemeye başlayacaksınız. Karşınızda eğer bu video çıktıysa sizin için bir rehber olması beni de mutlu eder. Öncelikle Japonya'da hangi şehirde yaşamak istediğinize karar vermenizi tavsiye ederim. Tokyo'da yaşar iseniz hayat biraz pahalı olur. Ama burada okurken haftada sizin 28 saat çalışma izniniz olacak. Bu 28 saat çalışma izninizle iş bulabilmeniz daha kolay olur. Ama daha kırsal kesimde genelde bazıları gelen Türkler kuzeye doğru gidiyor. Hokkaido, Sapporo, buralar tamamen kış yani. Burada okuduğunuz zaman iş bulabilme ihtimaliniz daha da düşüyor. Ama okul fiyatları, kira, yaşam daha da uyguna geliyor. Ben şu an Tokyo'dayım. Saitama, Toka diye. Japonya'da dil okuluna başlamak için iki seçeneğiniz var. Biri kendiniz okulu bulacaksınız. Biri de acenteler vasıtasıyla okula başvuru yapacaksınız. Her iki yöntemle de başvuru yapmış, tanıdığım, bildiğim insanlar vardı. Ben kendim başvuru yapmayı tercih ettim. Burada bulunduğum yerde Tokyo Saitama bölgesinde bir okul vardı. Okul yeni bir okuldu. Bu okulda okuyan ilk öğrencileri benim kuzenim de bu okulda okuyordu. İlk 1,5 yılı doldurmuştu. Ben de okula görüştüm, başvuru yapmak istediğimi söyledim. Bana gerekli evrakları belirttiler. Bu evrakları tek başıma hazırladım. Acenteler kendileri hazırlayıp gönderiyor ama ben onlara para kaptırmak istemedim. Çünkü bütçem sınırlıydı. Videonun sonuna doğru okul ücretlerinden de bahsedeceğim. Bütçem sınırlı olduğu için ekstra bir de acentelere komisyon vermek istemedim doğal olarak. Ama uğraşmak istemeyenler acenteler vasıtasıyla da başvuru yapabilirler. Bütün süreci siz sadece gerekli evrakları temin edip gönderiyorsunuz. Onlar düzenleyip okullara gönderiyor. Başvuru vizenizi alana kadar sizlere yardımcı oluyorlar. Ben okulla görüştükten sonra okul bana gerekli evrakları söylediler. Bu evrakların içinde bana önce ilk olarak üniversite mezunu olup olmadığımı, ben üniversite öğrencisi olduğumu, henüz mezun olmadığımı söyledim. Benden lise diplomasını, yani en son aldığım diplomayı Türklerden genellikle mezunlarından Türkiye'de 150 veya 180 saat tam hatırlamıyorum. Japonca dil eğitimini aldığına dair bir sertifika istiyorlar. Ben de kurstan bu eğitimi almıştım. O yüzden sertifikam da vardı. Sonrasında diğer evraklara geçtik. Temel evrakları hallettikten sonra, temel evraklar derken bunların içinde nüfus kayıt örneği, aile bireylerinin ne iş yaptığı vesaire, okulla ilgili birkaç evraklar, diploma, öğrenci belgesi, halihazırda okuduğunuz bir yer varsa öğrenci belgesi. Sonrasında sizden bir sponsor istiyorlar. Japonya'da sizin haftada 28 saat çalışabileceğiniz bir hakkınız var. Çok fazla yeterli olmuyor. O yüzden geçiminizi sağlayabileceğiniz gösteren kanıtlar olmasını istiyorlar. Bunda genelde birinci derecede yakın akrabaları istiyorlar. Anne, baba, abi, kardeş. Ben babamı göstermek istedim. Babamın banka hesabında yeterli miktarda para vardı. Bu parayı okula gösterdim. Okul olabileceğini söyledi. Ondan sonra banka sürecine başladım. Bankayla görüştük. 12 aylık banka dökümünü, babam şu an Malatya'da belediyede çalışıyor. 12 aylık maaş dökümünü, maaş bodrosunu istediler, verdiği vergiler vesaire. Ekstra vergi belgesi istediler. Ben okula belirttim, Türkiye'de dedim. Maaşlı çalışıyorsanız vergiyi siz vermiyorsunuz. Maaşınızdan otomatik bir şekilde kesildiğini belirttim. İşte bu süreçler bayağı beni zorladı. Okulla anlaşamadığımız durumlar oldu. Gerçekten çok yoruyor. Okulun sahibi de Çinliler. Benimle ilgilenen hocalar da Çinliler. Bana şunu söylemişti. Bana istediğin zaman yazabilirsin dedi. Ama genelde mesai saatleri içine cevap veriyordu. İngilizce olarak anlaştık. Kendisi İngilizce biliyor ama konuşamıyordu. Devamlı mesajlaşarak yüz yüze geldiğimizde de Japonca translate ile anlaştık. Maaş dökümünü de aldıktan sonra banka
12 aylık banka dökümünü bankadan imzalı kaşeli bir şekilde. Burada kaşe çok önemli. Yani Hanko denen bir mühürler oluyor. Küçük şu kadar bir şey. Bu mühür birçok yerde kullanılıyor. Ev kiralarken, araç alır satarken, belediye işlerinde. O yüzden mühür bunlar için çok önemli. Ben sadece imzalatmıştım, daha sonradan kaşe de istediler. Kaşe de bankadan istedim. Bu belgeleri verdikten sonra benden fotoğrafımı, pasaportumu, Türkiye'deki kimliğimin fotokopilerini istediler. Bunları okula verdim. Okula bütün evrakları verdikten sonra tamamlamış olduk. Okul bu evrakları inceledi, eksikleri vesaire. Unutmadan söyleyeyim, bu evrakları çeviri yapmanız gerek. Normal bir çeviri değil yani. Telefondan kendiniz yazıp çevirebileceğiniz bir şey değil. Bunu yeminli tercüman olması lazım. Bunu yapan belli başlı Japonya'da yerler var. Büyükelçilikte var mı yok mu bilmiyorum da Büyükelçiliğin önerdiği birkaç kişi var. İletişime geçtim. Genel olarak sayfa sayısı istiyorlar. Bu işler sayfa sayısıyla yapılacak bir işler değil. Çünkü okul bir anda ekstra bir şey daha istiyor. Onun da çevrilmesi gerek. Yani belli başlı kabataslak bir fiyat verilmesi gerek. Yani sayfa sayısına girdiği zaman gerçekten çok pahalıya geliyor. Ben Mersin'de bir kurum buldum. Kurumla görüştüm, bana sayfa başına 500 lira istediler. Benim o zaman çeviri yapmam gereken sayfa bildiğim kadarıyla 6 sayfaydı. Daha sonra da banka dökümleri 12 aylık dökümü ve 12 aylık maaş bodrusunu da işin içine kattığımız zaman 50-60 sayfaya yakın bir çeviri oldu. Bunu da 500 liradan çeviri yaptığımız zaman Japonya'da çok pahalıya mal olacaktı ve benim süre çok kısıtlıydı. Bunlar çeviriyi doğru yapabilecekler mi, yetiştirebilecekler mi? Çok sıkıntılı bir durumdu. Okulla görüştüm, ben çeviri yaptıramıyorum, bulamadım dedim. Kendilerinde yapabileceğini söyledi. Ekstra 20.000 yen ücret alacağını söyledi. Ben artık uğraşmak istemediğim için tamam dedim, siz yapın dedim, ben parasını size vereyim. Okula parayı teslim ettim, okul çeviri yaptı. Okul hepsini tamamen doğru yaptı sayılmaz, eksikler vardı. Beraber kontrol ettik evrakları, eksikleri düzelttik. Şöyle bir saçmalık vardı. Ben, anne, baba, 4 kardeşiz. Hepimizin soyadı aynı. Kalkan. Bir kardeşimin soyadını farklı yazmış. Benimkini farklı yazmış. Bayağı bir uğraştırmıştı yani. Çok şey yapamıyorlar. Nasıl diyeyim? Kafa çok sınırlarını zorlayamıyorlar. Acaba doğru mu değil mi? Bu evraklar çeviri yapıldıktan bir hafta sonra ben kontrol etme fırsatı buldum. Çünkü okulla denk getiremedik bir türlü. Evrakları teslim etme süresi de çok kısalmıştı. 2 veya 3 gün kalmıştı. Son eksikleri de kontrol ettikten sonra okul başvuruyu gönderdi Immigration'a, buradaki göçmenlik ofisine. O ofis inceliyor, banka dökümlerini inceliyor, giren çıkan paraları inceliyor. Bu arada bu gerçekten çok önemli. Hesaptaki para ortalama 3 milyon yen garanti diyorlar Japonya'da dil okulu için. Benim o zaman gösterdiğim herhalde Türk parasıyla 700-800 bin liraydı. Şeyini tam hatırlamıyorum yen olarak. Onu da bulursam yazarım köşeye. Banka hesabındaki parayı nereden geldiğini, nereye gittiğini göstermeniz gerek. Vergi kaçırıp kaçırmadığınızı merak ediyorlar. Veya kara para aklama tarzı olaylar için önlem alıyorlar. Banka hesabındaki paraların tamamını bana, bu para nereden geldi, nereye gitti, onları sordular faturalı bir şekilde. Ben bütün paraları açıkladım. 12 aylık zaten her ayın 5'inde yatan maaşı gösterdim. Bunlar zaten çalıştığım mesai vesaireye göre değişiyor. Bunları belirttim. Onun haricinde diğer banka hesabını vesaire olan paraları gösterdim. Benim babam aynı zamanda çiftçilikle uğraşıyor. Köyde bahçelerimiz var. Kayısı yetiştiriyoruz. Kayısı ürünümüz olduğunu, bu ürünlerin genelde Eylül-Ekim dönemlerinde satıldığını, nakit olan parayla banka hesabına aktardığımızı, yatırım yaptığımızı söyledim. Okul için yeterli bir cevap oldu. Okuldan ziyade okul uğraşmamak için bu soruların cevabını alıyor. Asıl bu soruları soracak olan Immigration'daki göçmenlik ofisindeki çalışan memur, polis. Bunlar size daha sonradan iletişime geçip bu hesaptaki 50.000 TL nereden geldi? Veya bu hesaptan çıkan 100.000 lira nereye çıktı? Bunları sormayacak. Eğer bunları kanıt olarak gösteren bir evrağınız varsa kafasındaki soru işareti geçecek. Vizeyi verecek veya bir sonraki aşamaya geçecek. Ama eğer eksik bir şey varsa direkt sizin üstünüzü çizecek. Zaten genelde her okulların belli bir kontenjanı var. Bu kontenjan içinde mesela benim okulun, tamamen örnek veriyorum, 50 tane öğrenci alacağını varsayalım. En iyi şartları karşılayan ilk 50 öğrenciyi alıyorlar. Kalanlarını direkt eliyorlar. Benim okul yeni bir okul. 2021 yılında açıldı. 3 yıl oldu. O okul vize alma açısından biraz daha zorlayan bir okul. Çünkü daha seviyesi belli değil. Yani nasıl diyeyim, 5 üzerinden bir puanı yok veya 10 üzerinden bir puanı yok.
Ama Tokyo'da, Shibuya'da, Shinjuku'da bu belli başlı büyük bölgelerdeki okullar genelde köklü okullar. 100 yıllık okullar bile var. Bu okulların vize alması çok daha kolay. Çünkü bu okullara öğrenci kotası daha yüksek ve okulların artık belli bir seviyesi var, tanınırlığı var. Bunların öyle sokakta toplama öğrenci almayacaklarını biliyorlar. Başvuru yapacağınız belli başlı dönemler var. Unutmadan sayalım. Ekim ayı dönemi var. Nisan ayı dönemi var. Temmuz ayı dönemi var. Galiba bir dönem daha olacaktı. Onu da hatırlamıyorum. Bu video biraz çok spontane oldu. Yetiştirmek istedim. Bir sonraki döneme başvuru yapmak isteyen insanlar için, ellerinde bir kaynak olması için. Eksikleri ben tekrardan sağa sola bir yere yerleştireceğim. Bu dönemlere başvuru çok önceden kapanıyor. Ben mesela Nisan ayına başvuru yaptım. Normalde Kasım'ın ilk haftası, yani hatta Kasım'ın ilk haftası şöyle bana müsaade ettiler. Ekim ayının son haftasında evrakları teslim etmeleri gerekiyordu veya artık almıyorlardı. Ben de, daha doğrusu beni okula hiç almıyorlardı. Bir sonraki döneme dediler, Nisan ayından sonrası, yani Ekim'e bir yıl sonrasına. Ben burada okuyan kuzenim olduğunu, onun yönlendirdiğini söyleyince biraz tolerans tanıdılar. Evraklar içinde bir 10 gün, 15 gün kadar yardımcı oldular. Evrakları hazırlamak. Bu evrakların birçoğunu Türkiye'den getirdim. Genel olarak hepsinin fotoğrafı vardı. Fotokopisini çektim. Fotokopisini verdim ama evrakların orijinallerini istiyorlar. Ben şu an evrakların birçok orijinalini tekrardan okula başladığım için geri aldım. Çünkü diploma vesaire bunlar birçok yerde kullanıldığım için tekrardan okuldan talep ettim, aldım, veriyorlar. Her okulu verip vermediğini bilmiyorum. Bu dönemleri geçirdiğiniz zaman bir sonraki döneme başvuru yapmanız gerekecek. Kasım ayının ilk haftasında bütün evrakları okula teslim ettikten sonra orijinalleriyle beraber okul bu başvuruyu gönderdi Immigration'a. Immigration'da 21 Şubat'ta, genel olarak bütün okulların dönemleri 21 Şubat'ta belli olduğunu söyledi. Nisan ayı dönemi için. 21 Şubat gününe kadar biz bayağı böyle sıkıntılı geçti. Vizenin çıkıp çıkmayacağı beni çok endişelendiriyordu. Aynı zamanda kuzenim de var. O şekilde geçti süreç. Ben 12'de çıkabileceğine ihtimal veriyordum. Benimkinin çıkmayacağına. Tam tersi oldu. 12 çıkmadı, benimki çıktı. Şimdi ona tekrardan başvuru yapıyoruz ama bu sefer ben çıkacağını düşünüyorum. Bakalım, hayırlısı inşallah. Vize çıktıktan sonra okul bizden parayı istedi. Para da 792 bin yendi, bir yıllık ücreti. Bu paranın tamamını ödememi istedi. Eğer ben okula en başta, ben 2 yıl okula gideceğim deseydim, bir yılını ödeyip bir yılını daha sonra veya taksit seçenekleri vardı. Bu okulu yapmadı. Biraz parayı seven bir okul. Ya kim sevmez parayı ama bunlar biraz daha ekstra paraya. Çünkü yabancı olduğumuz için güvenemiyorlar. Bir yandan da haklılar. Paranın tamamı 792 bin yeni vermeden sizde eligibility, yani bu vize dediğim eligibility tamamen bir onay belgesi. Bu belgeyi vermiyorlar. Bu belgeyi alıp Türkiye'den vizeye başvuru yapmanız gerekiyor. Kendi ülkenizden. Ben eğer Japonya'dan başvuru yapabilseydim Türkiye'ye gitmeyecektim. Okula parayı verdikten sonra bana 792 bin yen ödedikten sonra bana bu eligibility belgesini verdiler. Benim de zaten belgeyi aldıktan bir hafta sonra Türkiye uçuşum vardı. Çünkü benim zaten turist vizem de doluydu. Türkiye'ye gittim. Türkiye'de Ankara'da Büyükelçiliği aradım. Randevu talep ettim. Ankara'ya gittim. Ankara'da vize başvurusu için Büyükelçiliğe gittim. Girişteki güvenliğe durumu anlattım. Dil okulunda eligibility, yani onay, Japonya'da dil okuluna gidebileceğim onaylandığına dair belgemi gösterdim. Vize başvurusu için randevum olduğunu söyledim. İçeriyle görüşüp beni davet ettiler içeriye. Ben bu evrakların tamamını verdim. Pasaportu bıraktım. Normalde benim önceki kuzenim aynı gün, verdiği gün birkaç saat sonra vizeyi aldı. Ama o dönemde pandemi olduğu için başvuru yaparken kuzenimin evrakları mail yoluyla talep ettiler. Direkt vizeyi vereceği randevuya çağırdılar. O evrakları da tekrardan orijinalleriyle büyük bir ihtimal teyit etmek, kontrol etmek için. Ben de aynısını söyledim. Evrakları mail yoluyla göndereyim dedim. Ama büyük bir ihtimal, yani ben bunu söylemediler ama pandemiden dolayı böyle bir pandeminin bitmesinden dolayı böyle bir sisteme geçtiklerini düşünüyorum. Evrakları verdim. Ben kendisine söyledim, ben bugün Malatya'ya döneceğim dedim. Bugün vizeyi verirseniz beklerim dedim ama vermezseniz döneceğim dedim. Yok dedi, bugün veremeyiz dedi. Ama dedi eğer döneceğiniz zaman dedi 385 liralık vize ücretini. Ücret de tamamen 385 lira olması gerek. Yani para üstü vermiyorlar. O yüzden bu parayı alıp gelmemi söylediler. Ben Malatya'ya döndüm. Bana karşı Malatya'da oldum. Akşam bana mail geldi. Vizeniz onaylandı. Randevu almadan gelip vizenizi alabilirsiniz diye.
Ben hemen aynı gün, yani evde 24 saat bile kalmadan tekrardan otobüse bindim. Ankara'ya gittim. Vizeme saat 2'de gelip vizemi alabileceğimi söyledi. Ben sabaha karşı Ankara'daydım. Vizeden sonraya kadar biraz gezdim. Ondan sonra gittim, vizemi aldım, parayı yatırdım. Vizeyi aldıktan 10 gün sonra ben tekrardan Japonya'ya dönüş biletimi aldım. Japonya'ya girişte bu sefer hiçbir sıkıntı olmadı. Zaten olmaması gerekiyor. Normalde Türk vatandaşları bayağı bir sorguya çekiliyor. Buraya gelip iltica ediyorlar, kaçak kalıyorlar. Bayağı sıkıntılar çıkarıyorlar. Artık burada Türklerin imajını gerçekten zedeliyorlar. Buradaki özellikle belli başlı kesim PKK sempatizanları çok fazla var. Onlar Japonlar açısından da, şimdi bunlar genelde Türk pasaportu kullandıkları için bunların yaptığı hataları Türklere mal ediyorlar. Bu da ayrı bir konu. Bunu da ayrı bir videoda değerlendirebiliriz. O yüzden genelde Türklere artık biraz daha farklı bakıyorlar. Girişte hiçbir sıkıntı olmadı. Ben evrakları verdim. Ama ekstra ben öğrenci vizesiyle geldiğim için beni ayrı bir bölüme aldılar. Bu bölümde bana kimlik vereceklerdi. Evrakları teslim ettim. Bana anında kimliği verdiler. Ama lütfen unutmadan okul size bir evrak verecek. Bu evrakın içinde haftalık 28 saat çalışma izniniz var. Bu çalışma izninizi havalimanında bastırmanızı tavsiye ederim. Daha sonra da tekrardan belediyeye gidip bu işlemlerle uğraşmak gerçekten eziyet gibi. Hele de hiç dil bilmediğiniz zaman Japonların evrak prosedürleri çok fazla. Sizi çok uzun süre uğraştırır. O yüzden bütün işlemlerinizi havalimanında halletmenizi tavsiye ederim. Diğer işlemler için buradaki okulların birçoğu öğrencilerine çok fazla yardımcı oluyor. Benim okul çok fazla yardımcı olmadı. Ben okulun evini tuttum. Evde çamaşır makinesi vesaire hatta olduğu için tuttum. Ama evde çamaşır makinesi olduğu için, deliği kapalı olduğu için eve su bastı. Okulu tekrardan eve geri iade ettim, verdim. Sonrasında bir ev arayış sürecine geçtim. Evi de buldum, okula yakın bir çevrede buldum. Bisikletle 15 dakika mesafede. Okula yakın olmanız sizin için en büyük avantajınız. Sabah kalkıp gitmek veya tekrardan dönüş içinde. Ve işe gittiğiniz zaman haftalık 28 saat çalışacağınız dönemde gerçekten çok iyi bir avantaj oluyor. Bu arada videoyu bitirmeden size videoyu çektiğim parkı göstermek istiyorum. Japonların parkları çok güzel, çok temiz. Hemen etrafı bir gösterelim. Videoyu çektiğim arka plan burası. İlk videoya başladığım yer buradaki bank. Orası çok hoşuma gitmedi. Tekrardan buraya geçtim çünkü güneş gözümü alıyordu. Lavabo. Çok fazla oyuncak yok. Burada salıncak var. Bu abla saatlerdir burada sallanıyor. Köpeğini gezdiren insanlar var. Burada kuşlar için yemek bırakmışlar. Burası kum havuzu çocuklar için. Burada da yine bir oyuncak. Burada sağ ileri gidip gelen bir oyuncak var. Onun haricinde bir tane kaydırak var. Çok sade bir park. Genel olarak yeşilliğe önem verdikleri için ağaç sayısı çok fazla. Onun haricinde şu an burada göremiyorum ama parklarda genelde içilebilir sular oluyor. Bu suları içebiliyorsunuz ama Japonya'da su içmenizi ben musluktan tavsiye etmiyorum. Hiç güzel değil tadı. Ve bir arkadaş bana şunu söyledi. Bu suların atık sulardan arıtılmış olduğunu söylediler. O yüzden daha da çok bunu duyduktan sonra içerken çok zorlandım. Midem bulanmaya başladı. Japonya'da bu tarz elektrikli bisikletler çok yaygın. İnsanlar kullanıyor. Bunun anne babalarının da kullandığı hem önünde hem arkasında sepet olan çocuklarına bindirdiği bisikletler de var. Tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.